Vay dili dili kuş dili dili vay. Evet, merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda size kullandığım yağmurluk ekipmanını göstereceğim. Yağarsa yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Evet, şimdi sadece motorun başında böyle durarak anlatarak göstermeyeceğim. Tabi yolda nasıl kullandım, kullanırken neler yaşadım, ne gibi avantajlar yakaladım, fiyat performans özellikleri nasıl, performansları genel olarak nasıldı, benim deneyimim nasıl, bunları size yol videoları göstereceğim. Ama şimdi öncelikle ana başlıklarla bahsedeyim. Bu ilk olay eldivenlerim. Eldivenleri anlattığım özel bir video çekmiştim. Sizi o videoya yönlendireyim. Şöyle videonun şurasında bir yerinde çıkacak kart. Ona tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. Yağmur, 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 yağmur. Evet, diğer bir konu bu üst yağmurluğum. Bu üst yağmurluğumu birkaç yıldır kullanıyorum aslında. Alalı bayağı zaman olmuştu. Yeni almadım. Reflektif şeritlerinin olması, renginin çok görünür olması, trafikte görünürlük katması özellikle benim sevdiğim yönlerinden. Yağmur konusunda da güzel bir performans var. Tabii daha önce bunu tek başına kullanıyordum. O yüzden çok iyi olmuyordu. Yani bu yağmur geçirmiyor ama işte pantolondan geçiyor, belden geçiyor falan, iyi olmuyordu. O yüzden sonra gittim bu alt yağmurluğu aldım. Bu alt yağmurluk da aynı yerden aldım. Bir spor mağazası zinciri, uygun fiyatlı spor mağazası zinciri diye geçer. İsmini söyleyerek reklam yapmıyorum. O yüzden ismini yazacağım. İsterseniz bulabilirsiniz. Bu şekilde bunları kullanıyorum. Bu böyle siyah. Bunun reflektif şeyi yok, zımbırtısı. Ama bununla bir beraber kullanınca böyle üst üste de geliyor. Su geçirmiyor. O yüzden ikisinin performansı güzel. Şöyle uzatalım. Eldiveni de şöyle yiyelim. Motor niye bu kadar leş? Çünkü birkaç gündür bayağı bir yağmur yağıyor İstanbul'da. Ve ben de bu yağmurda bu ekipmanları kullanarak, test ederek ve işlerimi görerek motorla çıktım. Ve bir adeta çamur yağdı. Yani yağmurdan ziyade çamur yağdı. Her taraf çamur oldu. Motor çamur oldu. Öyle zincirleme şekilde kirlendik. Biz büyüdük ve kirlendi dünya deyip şuradan kaçarsak şöyle, aynen. İnce ince yağmur atıyor. Hızlanma ihtimali yüksek. Yol üzerinde karşıya Ümraniye'ye geçiyorum. Şimdi kullandığım bu ekipmanlar bir takım değil. Hepsi ayrı ayrı. Farklı yerlerden alınmış. Üst yağmurluğum bir bisiklet yağmurluğu. Fosforlu olması, sarı renkli olması, dikkat çekiyor olması güvenlik açısından hoşuma gidiyor. Ayrıca performansında da genel olarak memnunum. Islanmamayı sağlıyor. Bir de yine alt yağmurluk aldım. Bu ikisini zaten kullanıyordum. Niye gitmiyorsun dayı? Kapatıyor beni. Sıkışacağım orada, kötü olacak. Bu ikisini kullanıyordum. Yollarda falan da kullandım. Güzel. Özellikle çok küçülüyor olmaları, çantaya sığabiliyor olmaları gerçekten kullanışlılık açısından, özellikle böyle uzun yollarda falan kullanışlılık açısından. Mesela Rize'den İstanbul'a gelirken yağmur başladı. Hemen çektim kenara, giydim yağmurluğu. Güzel oldu. Bu alt yağmurluk da aynı şekilde katlanıyor. Gelelim bu sırt çantası yağmurluğuna. Sırt çantası yağmurluğu aslında kafamda yoktu. Çin sitesinde gezinirken, Çin alışveriş sitesinde baktım, böyle bir şey çıktı karşıma. Dedim ya evet, bu lazım olabilir. Çünkü ben daha önce yağmurda motosiklet kullandım. Ve çantam olduğu gibi su olmuştu. İçinde sonuçta bunların elektronik cihaz falan taşıyoruz. Tehlikeli. Bu da böyle bir şey. Bunu böyle çıkartıyorum. Çantamda içinde. Buyurun videoya. Sırt çantası yağmurluğu
birkaç açıdan çok faydalı. Birinci faydası, şimdi bunun içinde elektronikler falan taşıyorum. Bunların ıslanması hoş olmaz. Yağmurda eğer su geçirmez özelliği olmayan bir çanta kullanıyorsanız benim gibi, böyle bir şey almak daha pratik ve uygun olur. Su geçirmez özelliği olan bir çanta almaktansa. Çünkü mesela bir yağmurda, yoğun bir yağmurda sırt çantam bayağı bir su almıştı. İşte içinde kalemlerim aktı, her şey ıslandı. Neyse ki bilgisayara falan bir şey olmamıştı. Ama mesela şarj aletimin kablosu böyle o akan kalem mürekkebinden böyle mavi rengine döndü falan. Hoş olmadı, iyi olmadı. O yüzden hani bir de kağıt olur, evrak olur, bir şey olur, onlar da ıslanır ve mahvolur yani. O yüzden içindekilerin ıslanmaması için önemli. Diğer bir önemi ise, eğer naked kullanıyorsanız ya da böyle benim gibi arka çantanız yoksa, bütün çamur olduğu gibi size geliyor. Şuraya çıkayım mı? Burası biraz sert değilmiş aslında. O çamurlar da çantayı mahvediyor yani, kirden, çamurdan. Çok kez öyle çanta temizlemek zorunda kaldım. Şimdi bunu takınca, çanta yağmurluğunu, çanta da temiz kalıyor. Sadece tabii şu omuz kayışları dışarıda kaldığı için haliyle onlar yağmurda ıslanıp kirlenebiliyor. Tabii şimdi ben bunu test ettiğim yağmurda bayağı çamur yağdı. Böyle bir şey oldu yani, hani şu motorun bu hali yağmurun çamur gibi olmasındandı. Yoksa yerden sıçrayan çamurlar değil bunlar. Biraz o yüzden de ekstra kirlenmiş olabilir çantanın kayışı. Yoksa sadece ıslanmış olur. Ama yine de her halükarda biraz kirlenecektir. Ama genel olarak çantanın kendisi kirden korunmuş olacak. Diğer bir faydası ise rengi ve üstündeki reflektif şerit. Benim üst yağmurluğumun rengiyle de aynı. Hem öyle bir bütün oluşturuyor giyince, takınca, hem de üstünde bir reflektif şerit olduğu için görüşün az olduğu anlarda ya da gece bir görünürlük sağlıyor. Bu da güvenlik sağlamış oluyor trafikte. Çünkü yağmurda zaten görüş düşüyor. Ekstra düşüyor. Bir de sis mis olur, bir şey olur. Orada zaten düşüyor. Bir de üstüne bunu gece denk gelirseniz orada iyice açık hedef haline de gelebiliyorsunuz. Vay be, çakala bak, oradan girdin oradan çıktın ha. O yüzden görünürlük açısından da faydası büyük. Şu birkaç gündür yaptığım testlerde de gayet memnun kaldım. Parasının üzerinde bir performansı var. Bunu da meşhur Çin alışveriş sitelerinden birinden aldım. Örtülü reklam yapmayacağız diye. Ben size ürünün ismini yazarım, ne diye geçiyor. Siz de istediğiniz siteden, istediğiniz marka, herhangi bir marka, herhangi bir site olabilir, böyle bir ürün alabilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz böyle civciv kılığına girmiş gibi saçma bir görünüm ve oldu şeyle. Yani kaplumbağa civciv karışımı bir şey oldu çantayla beraber, ama önemli olan görünürlük ve güvenlik. Bir de tabii işe de yarıyor. Yani bu sabah o yağmurda gittikten sonra gerçekten bu ekipmanlarımı çıkardım. Bayağı sıfır ıslanma. Ve ıslanmanın yanında bir de inanılmaz çamurlandı. İnanılmaz yani, çok fazla, zaten motorun hali ortada. Çamur yağıyor. Bir de zaten bayağıdır yağmadığı için çok tozluydu her taraf. Tozlu ve toz, toprak, çamur. O çamur da böyle kalktı, hepten sıçradı arabalardan, şuradan buradan. O yüzden o çamurdan da beni korumuş oldu. O sayede benim günlük giysilerim çamurlanmamış oldu. Gittiğim yerde işimi görürken sorun yaşamamış oldum. Bayağı işe yaradı. Testim başarılı sonuçlandı aslında. Şu an yağmur hızlandı. Evet, son göstereceğim şey de bu botlar. Evet, bu botlar da aynı Çin sitesinden aldığım botlar. Şöyle tabanları lastik, ayakkabıyla ya da botla birlikte, bot değil bu, bot yağmurluğu, ayakkabıyla ya da botla birlikte bunu böyle giyip üstüne çekip şuradan fermuarları kapatıp, böyle koruma şeyi de var, su geçirmesin diye klipsleri var falan. Şurada reflektif şerit var, burada da var. Böyle bir ürün. Bu da Çin sitesinden aldım. Bunun da adını ve fiyatını
yazacağım. Özellikle bu çok işime yaradı. Çünkü yağmurda gerçekten ayakkabılar inanılmaz kirleniyor. Kiri koruma açısından müthiş işe yaradı. Çünkü ben bunu adliyeye giderken ilk başta test ettim bütün bu ekipmanları birlikte. Motorla gitmek zorunda kaldım. Bayağı yağmurlu olan bir gün. Normalde pek hoşnut olduğum bir şey değil yani öyle perişan olmuş bir halde gitmek. Ama bu ekipman sayesinde bunları çıkartınca sıfır yağmur etkilenmesi oldu. Yani yağmurdan hiç ıslanmamışım gibi gidebildim. Diğer bir özelliği ise su geçirmemesi. Yani böyle aşırı fırtına sağanağına denemedim ama ciddi bir yağmur yağıyordu test ettiğim zamanlarda. O zamanlardan birkaç görüntü de buraya koyarım. Su geçirmedi. Bu böyle tabanı olan bir malzeme. Ayakkabıyla ya da botla, ikisiyle de denedim, ikisiyle de oldu. Bunu böyle giyiyorsunuz. Sonra yandan böyle katlamalı bir bölümü var. Onu katlayıp fermuarı çekiyorsunuz. Fermuarın üstünde de küçük de olsa bir şey var. Su geçirmemesi için fermuarı örten bir kumaş var. Sonrasında da kip durması için bazı klipsleri var. Onları da kapatıyorsun. Zaten lastikli, güzel bir şekilde giyilmiş oluyor. Alt yağmurluğun üstüne de çekince onu bayağı su geçirmeme konusunda Kemer Burgers. Buradan gireyim değil mi? Gireyim. O yüzden ayaklarımda kupkuru kaldı. Bu ayakkabı bot yağmurluğunu da öneririm. Bunun da böyle çeşitli renkleri var. Ben siyah aldım ki şeyle yağmurluğumla ve dizliğimle bir bütün olsun böyle. Ayakkabıyı korumak ve ıslanmamak için, ayakları ıslatmamak için gayet ideal gözüküyor. Tabii ki bilmiyorum. Çok fazla kullandıktan sonra bir yerden fire vermeye başlar mı ya da çok aşırı sağanak yağışlarda, fırtınalı yağışlarda bir yerden su geçirir mi bilmiyorum. Ama fiyat performans olarak gayet ideal diyebilirim. Bunu da o bahsettiğim aynı siteden aldım. Bunun da adını yazarım. Bulabilirsiniz. Hiç bilmiyorsanız yani hiç duymadıysanız Çin'den bir şey alınıyor falan diye Google'a yazın ki alışveriş yapılan Çin siteleri diye yazın. Zaten çıkacaktır. Benim lastiklerin havası mı inik ya? Bir saçma bir şey seziyorum girişimde. Şurada bir bakayım mı? Yok. Çamura basmayaydık iyiydi ya. Neyse zaten yıkanacak. Makineye de attım. O kullandıktan sonra tabi bayağı bir çamur oldu. Bahsettiğim çamur yağ günden sonra hem yağış hem yerden sıçrayanlar bayağı bir kötü olmuştu. Ve bu da tabi benim çamurlanmamı engellemişti. Nasıl temizlesem, nasıl yıkasam, işte makineye mi atsam, elde mi yıkasam, makinede bir şey olur mu diye düşünürken 30 derecede yarım saatlik bir programda sıkma yapmadan yıkadım. Hiç bir zarar vermeden gayet iyi temizlenmiş oldu. Yani çekindiğim şey şunun, botun taban formu olduğu için, orada bir lastik olduğu için hani onun formunu bozar mı, giymekte zorlanır mıyım diye çekiniyordum. Hiç de bir şey olmadı. Tabi sıkmasız yıkayınca fazla ıslak kalıyor. O yüzden astığınız yerin altına o damlayan, aşırı damlayan suyu tutacak bir şey koymak gerekiyor. Hemen bir gecede kurudu. O yüzden böyle çamura bastım, bir şey oldu, kirlendi, kim uğraşacak şimdi? Sıkıntısı yok. Benim motosiklet botum yazlık bot. Su geçirmeme falan gibi bir özelliği yok. Normal botla sürmüştüm bir kere, günlük botumla. Orada da neredeyse suya giriyorsun gibi oluyor. O da bir yere kadar dayanıyor. Bir yerden sonra salmıştı ve ayaklarım aşırı ıslanmıştı. Ayaklarım aşırı ıslanınca ne oluyor? Dayanamadı. Üşüyorum ayaklarım aşırı ıslanınca. Yani herkes üşür. Ve trafikte ayak ıslanması nedeniyle üşüyünce bir şey de oluyor. Yani refleks azalması da oluyor. Bu da güvenlik açısından bir sorun. Hani
ıslanmama ve üşümeme sadece konfor anlamında değil, güvenlik anlamında da önemli bir şey. Bunu engellemek lazım. Tabi ne oldu? Bunlar çok çamurlandı. Şu bot şeyle yere basıyorum ediyorum falan. Ne gibi bir sorun yaşadım? Bunları çıkarttıktan sonra ne yapacağımla ilgili bir sorun yaşadım. Çantama tıkıştırdım katlayıp. Biraz o sağlıksız oldu yani, zaten ıslaklar. O şekilde çantaya koymak şey olmadı. Motorun üstünde eğer güvenlik, etraftaki güvenlik açısından bir sorun yoksa motorun üstünde bırakabilirsiniz. Ama yağmur yağıyor zaten. Motoru da açıkta bırakmıştım. Kapalı alandaysa hani motorun üstüne koy kurusun, ama açıktaysa öyle bir durum var. Bir top case olsa, mesela şimdi ben adliyeye gittim, işim vardı. Top case'im olsa içine koy, işine devam et. Kupkuru giysilerinle. O top case bir gün çözülecek, bakalım. O top case aklımda. Tabi bir motosiklet tekstili markasının direkt motosiklete özel olarak ürettiği böyle takım yağmurluklar var. Onlar tabii ki daha yüksek performans verir ama ona göre de fiyatı da yüksek. Bu uygun yollu bir çözüm oldu. Şimdilik ilk 2 denemede işte gördü. Bir sorun da yaşamadım ama hani ben uğraşamam, bunu ayrı al, bunu ayrı al, olacak mı olmayacak mı diyorsanız bu markalarında yağmurluklarına bakabilirsiniz. Muhtemelen denemedim, almadım hiç ama muhtemelen daha iyi performans gösteriyordur diye düşünüyorum. Evet, kullandığım yağmurluk ekipmanları ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Faydalı olduysa ne mutlu. Sizin de bu konuda deneyimlerinizi, yağmurda ne kullandığınızı yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenin, abone olun falan filan. Görüşürüz. Yamuluyordum az daha. Niye öyle oldu? Burası biraz fazla ıslak geldi bana. Patlamayalım. Of kayıyor. Kayıyor, pişman oldum. Kayacak tabi de yani hazır hissetmiyorum. Evet. Nerede? Kameraya gitme. Kolay gelsin. Burada video geliyor falan filan, bir şeyler oluyor. İkisini anlatıyorum bilmem ne. Niye çıkarttım ki? Çamur mamura. Şimdi netlik ayar yapmam gerekecek. Oh! Dizim. Dizim.
Anam dizim ay. Ah. Kayıtta mı hala?